Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yaklaşık son birkaç gündür çok yoğun bir trafiği vardı, hatırlayacağınız üzere. Önce Riyad'daydı, İslam İşbirliği zirvesine katıldı. Daha sonrasında Azerbaycan'a gitmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün Azerbaycan dönüşünde uçakta çok önemli açıklamalar yaptı. Özellikle de hatırlanacağı üzere Esad'ın Riyad'da konuşma yaptığı esnada Cumhurbaşkanımız Erdoğan salonda değildi. Esad'ı dinlememişti. Onun yerine Türk diplomatik temsilcisi Türkiye koltuğunda oturmaktaydı salonda. Cumhurbaşkanımız Erdoğan neden Esad konuşurken salonda olmadığını da bugün açıklamış oldu. Detaylar bir karşımıza gelsin. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ndeki aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı karede yer alması ve zirve kapsamında Suriye tarafıyla bir temas olup olmadığına ilişkin soruya aynen şu yanıtı vermişti. Beşar Esad'ın konuşmasını dinleme imkanım olmadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşme için çıktım. Ben hala Esad'dan umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım. Suriye'de adil ve kalıcı barışın zemini vardır. Bunu sağlamak için atılacak adımlar da bellidir. Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık. Bu normalleşmenin Suriye topraklarında barışa ve huzura kapı aralayacağını düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden biz değiliz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK, PYD, YPG başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler de tehdit etmiyor. Esad bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Yani başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil, çevresindeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağını unutmamalıdır diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıklamalarını sonlandırmıştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan özellikle açıklamalarının son kısmında alttan da Esad'a İsrail uyarısında bulunmuş. İsrail senin her gün belki de ülkendeki farklı noktaları kafasına göre vuruyor. Kimse ses çıkartamıyor. İsrail özellikle de ülken istikrarsızsa, ki Suriye'de olduğu gibi, daha çok başına bela olur. Bundan dolayı gel Türkiye ile masaya otur uyarısını da haklı bir şekilde yapmıştı Cumhurbaşkanımız. Şimdi özellikle de Riyad'da Esad konuşma yaparken Cumhurbaşkanımız Erdoğan demiş ya, işte Bin Selman'la görüşme yaptım diye. Kıymetli dostlar, hani mevzunun arka tarafında bence Cumhurbaşkanımız Erdoğan kalmak isteseydi orada kalırdı. Niye? Yani Kral Selman'a yani bir 10 dakika bekle daha sonra gelelim denilmez miydi diplomatik kaynaklar aracılığıyla? Denilebilirdi. Hatırlanacağı üzere Suriye heyeti tam Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yine uluslararası bir zirvede konuşma yaptığı esnada salonu terk etmişti. Aslında buna bir cevap niteliğinde sayılabilirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan salondan ayrıldı dün ama mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yerine masada oturan Türk diplomatik temsilcisinin elinde bir telefon vardı. Sadece telefona bakmaktaydı. Özellikle de bu uluslararası zirvelerde, büyük salonlarda eline telefon alma aslında bir diplomatik mesajdır. Hani ben masadayım ama seni de pek gale almıyorum anlamına gelir. Yaşanan gelişmeleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu şekilde yorumlamıştı. Hemen devamında mesela dün Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in ülke gündemine oturan bazı açıklamaları da olmuştu. Yaşar Güler mesela Suriye'den Türk askeri çekilecek mi sorusuna biz bu şartlarda ne Suriye'den ne de Irak'tan çekiliriz cevabını vermişti. Ayrıca belli başlı müjdeleri de yine Yaşar Güler bizlerle paylaştı dün gece. Özellikle de Eurofighter mevzusu. Bilineceği üzere Almanya sürekli takoz koymaktaydı. Türkiye'ye 40 adet Eurofighter son nesil satışına ilişkin. Yaşar Güler'in açıklamalarına göre İngiltere, İtalya ve İspanya'nın baskılarına daha fazla direnemeyip sonunda kabul etmiş ve önümüzdeki dönemlerde son nesil 40 adet Eurofighter Türkiye'ye gelecek ve ayrıca F-16'larda da yine 40 adet F-16 Blok 70'te de sözleşmelerin imzalandığını duyurdu. Yani önümüzdeki dönemlerde 80 adet son nesil savaş uçağına Türkiye sahip olacak. Şunu da belirtmekte fayda var. Özellikle de Almanya Eurofighter satışına onay ver dedik ama Cumhurbaşkanı Scholz Almanya'da yani iktidardan gidici gibi gözükmekte. Önümüzdeki aylarda Almanya'da yeni seçim yapılacak ve bu sürecin Almanya'da yeni başa gelecek hükümetle de tekrardan masaya oturulup görüşülmesi, yani büyük ihtimalle böyle şeyler yaşanacak. Şu an evet Almanya onay vermiş gibi gözüküyor ama
Ama Almanya'da Scholz'dan sonra gelecek hükümet acaba bu mevzuya nasıl yaklaşacak? Orası da tabii ki oldukça merak edilen bir durum. Gelişmeleri yine sizler için takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda. Videomuzun başından gördük. Çok heyecan verici bir gelişme yaşandı bugün. Özellikle de Akıncı İnsan Hava Aracımızın hava savunma sistemlerine yönelik en büyük tehdidi İHA-230 füze atışı bugün iki kez gerçekleşti. Bir kanadında bir füze, bir kanadında bir füze bulunmaktaydı. İsterseniz bu çok stratejik olan, yani tabiri caizse hava savunma sistemlerinin baş belası olan Roketsan yapım füzenin Akıncı'dan bugün nasıl test edildiğini hep birlikte bir izleyelim. Gurur dolu anlar şu an karşınızda. Of. Bir tarafa imzayı Roketsan çakıyor, diğer tarafa Baykar. Ayrıca kıymetli dostlar, bu İHA-230 Roketsan üretmiş olduğu havadan karaya füzemiz aynı zamanda balistik bir süpersonik füze. Yani ne anlama geliyor? Bu füzeyi durdurabilmek normal şartlardaki balistik füzelerden çok daha hızlı olduğu için 2, 3 hatta 5 kat daha zor. Ya düşünebiliyor musunuz? 150 kilometreden fazla menzili var bu füzenin. Yani bu ne anlama geliyor? Örnek veriyorum, Adalar Denizi'nde artık Yunanlarla iyice papaz mı olduk? Harekat başlasın mı dedik? Ayşe ikinci sefer tatile mi çıksın? Çıksın dedik. Ayşe ilk tatile Roketsan yapımı İHA-230 füzesiyle çıkıyor. Şimdi bu füze ne yapacak kıymetli dostlar? Zaten bilineceği üzere 7/24 Adalar Denizi bölgesinde Yunanlılar, Rumlar nereye, hangi hava savunma sistemini koydu sürekli takipteyiz. Bunu zaten biliyoruz. Haritayı çıkarttık. Harita elimizde. Harekat başladı mı ilk ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen Akıncılarımız havalanacak. Bu İHA-230 füzesini 150 kilometre menzilden, yani Türkiye hava sınırı içerisinden bir fırlatacak. Belki de siz düşünün, Manisa'dan bu füzeyi bir fırlatacağız. Karşı taraftaki işgal altındaki adalarımızdaki herhangi bir Yunan hava savunma sistemi daha füze nereden geldi, ne oldu, ne bitti fark etmeden hemen bir anda puf imha olacak. Bu gerçekten de çok stratejik bir sistem. Bu sistem karadan karaya atılmaktaydı normalde, fakat biz onu modifikasyon yaparaktan, dedim ya, füze kendimizin istediğimize göre şekillendiriyoruz. Gittik insan hava aracımıza yükledik. Daha sonrasında 155 kilometre menzilik hedefi nokta atışı vurabilen böyle bir canavar karşımıza çıktı. Projede emeği geçen herkesten tekrardan Allah razı olsun diyorum ve akabinde bugünkü üçüncü konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bilineceği üzere geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB3'ümüz TCG Anadolu'nun hemen üst tarafından çok yakın bir şekilde alçak uçuş gerçekleştirmişti. Artık Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan inip kalkması için sayılı günler kaldı derken Bayraktar TB3'ün benzer klasmandaki rakibi Mojave, ABD'li General Atomics üretimi Mojave İHA bugün Güney Kore donanmasına ait Dokdo çok maksatlı amfibi hücum gemisinden havalandı. Bu görmüş olduğunuz görüntüler Mojave insansız hava aracının bu şekilde yaklaşık 90 metrede tekerlerini yerden kestiği belirtilmekteydi. Kalkışı gerçekleştirdi ama iniş yaptı mı diyecek olursanız hayır kıymetli dostlar, inişi gerçekleştirmedi. Başka bir hava üssüne Mojave İHA'sı iniş gerçekleştirmişti. Şimdi diyebilirsiniz, Kaan ne oldu, yarış bitti mi? Bayraktar TB3'ü bundan sonra havalandırsak da hani dünyada bir ilk olmaz mı? Hayır kıymetli dostlar, tabii ki de değil. Halen azami kalkış ağırlığında hareket halindeki amfibi hücum gemisini iniş kalkış için halen yarış sürmekte. Güney Koreliler ABD'nin insansız hava aracını böyle amfibi hücum gemisinden kaldırırken mesela Japonlar da Bayraktar TB3'e oldukça meraklı. Japonlar da büyük ihtimalle kendi gemilerinde Bayraktar TB3'ü kaldıracaklar. Karşınızdaki bu yakışıklı, evet, Anka 3'ümüz, fakat Anka 3'ümüzde ufak tefek bazı değişiklikler var. Bu fotoğraf dün çekilmişti. Yeni kamuflaj tasarımına sahip olan Anka 3'ün yeni prototipi göklerle buluştu. Görmüş olacağınız üzere siyah desenler, hani bildiğimiz artık TUSAŞ mühendisleri burayı iyice modifiye yapmaya başladı. Bu uçak gitgide çok yakışıklı bir hal almakta. Ayrıca silah sistemleri de bunun içine gömüldükten sonra artık gerçekten de tadından yenmeyecek. Hemen devamında dün yine çok önemli bir müjde daha yaşandı. Roketsan'ın ardından bir Türk firması daha uzaya çıktı. Delta V'nin geliştirdiği hibrit motorlu uzay roketi 100 kilometre yüksekliğe ulaşarak uzay sınırını aştı. Özellikle
özellikle de önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin uzay çalışmaları için çok ama çok kritik hamlelerdi bunlar. Bugün bir başka konuşulan mevzu ise Türkiye'nin BRICS üyeliği. Rusya Ticaret Bakanı bugün yapmış olduğu açıklamasında Türkiye'ye BRICS'te partner ülke olma teklifinde bugün bulunulmuştur. Bu bir geçiş sürecidir diye bir açıklama yaptı. Ayrıca Ticaret Bakanımız da yine bu açıklamayı doğrulayan nitelikte bazı ifadeler kullanmıştı. Kıymetli dostlar, bu ne anlama geliyor? Türkiye BRICS'e bugün itibariyle girdi ve hayır, Türkiye henüz BRICS'e resmi olarak girmedi ama aslında bu yaşanan gelişmeler Batı kanadı için son çağrı diyebiliriz. Aslında bundan sonraki ilk adım ise Türkiye'nin resmi olarak BRICS'e üye olması olacak. Şimdi ben dedim ya, bugünkü yaşanan gelişme Batı için son çağrı diye. Gerçekten de öyle. Batı için nasıl bir son çağrı kıymetli dostlar? Donald Trump hani göreve geldi. Yalana gerek yok. Hani özellikle de Biden görevdeyken Cumhurbaşkanımız Erdoğan daha bugün uçakta kendisi dedi. Trump'la biz ilk günden iletişim kurduk. Biz Biden'la, yani Trump'la kurduğumuz ilişkinin 1/10'ını belki kuramıyorduk dedi. Yani özellikle Türkiye ile Amerika ilişkileri anlamında Trump'ın göreve gelmesi evet iyi oldu ama Trump da mesela yavaş yavaş artık kabinesi şekilleniyor. Kabinedeki isimlere bir baktım, yani elle tutulur bizim işimize yarayacak bir Elon Musk'ı gördüm devamında. Yani gerçekten de daha beter. Önceki kabineden daha beter. Mesela sizlere şöyle diyeyim. Suriye'de bizzat terör örgütü YPG PKK'yı destekleyen adamlar Dışişleri Bakanı oluyor. Zaten İsrail desteğini falan, onları hiç hesaba katmıyorum. Trump dedim mi hani İsrail'e olan destek ABD'de bir seçim olsa kesilmez, aksine artar diye. Aynen tahminlerim doğru bir şekilde ilerliyor. Yani bilmiyorum ama işler gerçekten de çığırından da çıkabilir. Trump evet konuşur bir şekilde, Cumhurbaşkanımızla anlaşır diyoruz ama yani en azından kabineye baktığımızda yani hiç de Türkiye ile yakın işbirliği yapabilecek kişiler gibi gözükmemekte. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz hep birlikte beyin fırtınası yapabiliriz diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.